Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok güzel bir kurabiye tarifim var. Büyük küçük demeden herkesin favori kurabiyesi olacağına eminim. Gofretli çikolatalı kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle bir çay bardağı sıvı yağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 adet yumurtamızı ekleyelim. Bir yemek kaşığı toz Hindistan cevizi ekleyelim. 1 su bardağı çekilmiş fındık ekliyorum. Dilerseniz cevizle de ya da bademle de yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şekerine dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Malzemelerimi karıştırıyorum. %50 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarinle de yapabilirsiniz. Yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Kurabiyeleri daha kıyır yapıyor. Yoksa eğer buğday nişastasıyla da yapabilirsiniz. 4 su bardağı un ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu kontrollü eklemekte fayda var. Tüm kurabiye malzemelerinde olduğu gibi ben sizlere her ne kadar tam ölçülü tarif paylaşmaya çalışsam da bazen küçük ayrıntılara göre değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun markasına göre farklılıklar oluşabiliyor. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum ve 1 paket toz vanilya ekleyip hamur malzemelerimi güzelce elimle yoğuruyorum. Kurabiye hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak şekil verelim. Ben silindir şeklinde, rulo şeklinde şekil verdim. Dilerseniz yuvarlak olarak da veya kare şeklinde de istediğiniz şekillerde kurabiye kalıplarıyla da yapabilirsiniz. Öncelikle cevizden biraz büyük olacak şekilde kurabiye hamur parçası aldım ve elimle silindir şeklini verdim. Aralıklı bir şekilde dizelim ki fırınımızda pişerken kabarma olacağından dolayı birbirine kurabiyelerimiz yapışmasın. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 48 adet kurabiyeler elde ettim. Daha küçük boyutlarda yaptığınız zaman daha çok kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak da daha çok kurabiyeler elde edebilirsiniz. Eğer bu sayısı çok fazla geliyorsa da malzeme ölçülerinin hepsini yarı olarak azaltarak daha az kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. İlk tepsim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üzeri hafifçe pembeleşene kadar pişirelim. Zaten çok fazla kıtır ve kıyır bir kurabiye olduğu için üzeri pembeleştiği zaman hemen fırından alabilirsiniz. 2 tepsim de pişti gördüğünüz gibi. Öncelikle çikolataya, sonra da robottan geçirdiğim gofrete buluyorum. Şimdi bu aşamada 3 yemek kaşığı sürülebilir çikolatayı uygun bir kabımın içerisine aldım. 1 Türk kahvesi fincanı ölçüsünde sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Bu şekilde çikolatam gayet akışkan ve parlak oldu. Bu kıvamda olduktan sonra hemen kurabiyelerimin üzerine çikolataya buladım. Sonrasında da üzerine gofrete buladım. Gofret olarak da 4 paket, bu küçük boyutlardaki gofret ölçüsünde 4 paket kullandım. Yaklaşık 150 gram kadar gofret kullanmış oldum ve hepsi bu ölçülere tam yetti. Gördüğünüz gibi görseli bu şekilde. Ben özellikle hafiften gofretlerimi iri parçalı olarak da bıraktım. Önceden tamamen toz haliyle farklı bir gofret kurabiye paylaşmıştım. Bu sefer kurabiye hamurunda biraz farklılıklar olsa da üzerinde farklı bir şekilde biraz daha iri parçalar halinde gofretleri hazırlayarak kapladım. Dilerseniz blenderdan veya robotunuzdan toz halinde de gofretinizi ince bir şekilde çekilmiş olarak da hazırlayarak bulayabilirsiniz. Kurabiyemizin üzerinin kaplamasını hazırladıktan sonra buzdolabında
10-15 dakika kadar üzeri hafif donana kadar bekletelim, dinlendirelim. Çünkü çikolatalar birbirine yapışmaması için ve sunumda da şık bir görünüm olması için bu püf noktasına lütfen dikkat edelim. Şimdi ben buzdolabında dinlendirdim ve sunum tabağıma dizdim. Sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir kurabiye. Farklı lezzetler arayanlar için, özellikle çocuklarınızın seveceği bir kurabiye arıyorsanız da bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Sizler için hem bir ısırık alıp iç dokusunu göstermek istiyorum, hem de çatalla da görmek isteyen kıymetli takipçilerim için kıyırlığını sizlere yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kıyır bir kurabiyedir. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler yakından kurabiyenin dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle anında tüm tariflerime ilk siz ulaşmış olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi denedikten sonra kıymetli yorumlarınızı lütfen yorum kısmına yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Hepinize her şey için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.